Arkadaşlar herkese merhabalar. Bugün sizlerle oyunları kaybetmenizi zorlaştıracak 5 tane maddeyi paylaşmak istiyorum. Bu 5 madde oyuna yeni başlamış olanlar için veya 1600 elo altında olan oyuncular için uygun. Bu şekilde aslında çok fazla madde var ama ben içerilerinden en önemli gördüğüm 5 tanesini seçtim. Bu 5 maddeye geçmeden de şunu da söylemek istiyorum. Sizlerden gelen yorumları okuyorum. Birkaç tane görme engelli takipçimizin yorumu dikkatimi çekti. Onlar da videoları takip edebilmek istiyorlar. Bunun için önümüzdeki videolarda onları daha rahat takip edebilmesi için de bazı şeyler yapacağım. Örneğin notasyonları daha iyi dillendireceğim. Bunu da özellikle söylemek istedim. Dedikten sonra hadi gelin lafı uzatmayalım. Bakalım oyunları kaybetmeni zorlaştıracak 5 madde neymiş? Umut ediyorum faydası olacak. Oyunları hızlıca kaybetmemek için dikkat edeceğimiz birinci nokta savunmasız taşımızın mümkünse olmaması, varsa bile dikkatli olmamız. Şimdi bundan neyi kastediyorum? Şimdi sıra siyahlarda ekranda gördüğünüz örnekte siyahın 2 tane savunmasız taşı var. Ve sıra siyahlarda siyahın E3 piyonuna baskı amaçlı fil F4 oynadığını düşünelim. Gördüğünüz gibi savunmasız taş sayısı 3'e çıktı. Hiçbiri de herhangi bir şekilde savunulmuyor. Bundan istifade beyazlar basitçe vezir E4 oynayarak gördüğünüz gibi 3 tane taşa birden basabilir ve siyahlar maalesef bir figür kaybedecektir. Çünkü en iyi ihtimalle siyahlar at F6 ile kaleyi korusa fil düşecek. Bu nedenle bu örnekten göreceğim şey birinci madde. Mümkünse savunması taşınız olmasın ki bu her zaman mümkün değil. Savunması taşınız varsa da dikkatli bu şekilde çatalları yemeyecek şekilde oynamanız lazım. Bunun için de size taktik çözmenizi ve bu tür durumlara aşina olmanızı öneriyorum. Şimdi gelin ikinci maddemize bakalım. Oyunları kaybetmemek için dikkat etmeniz gereken ikinci önemli madde basit mat temalarına uyumamak. Yani rakip sizi mat etmeye çalışabilir. Bununla ilgili tehditler oluşturabilir. Bu tehditleri önceden görmeniz lazım. Bununla ilgili basit bir örnek. Şu anda gördüğünüz şekilde sıra beyazlarda. Beyaz basitçe vezir E2 yapsın. Şimdi gördüğünüz gibi siyahın gelişmemiş son aleti C8'deki fil. Siyah çok basit bir şekilde şunu düşünebilir. B6 oynayayım ve filmi B7'den geliştireyim. Çünkü gördüğünüz gibi D7 karesini at kapatmış durumda. Burada siyahlar B6 oynarsa hemen oyunu kaybeder. Çünkü nedeni basit bir matı gözden kaçırdı. Vezir E4 ve şimdi gördüğünüz gibi beyazlar H7'den mat etmek istiyor. Diğer taraftan da kareyi almak istiyor. Bu matı engellemek için siyahın yapabileceği fazla bir şey yok. G6 oynaması lazım ve gördüğünüz üzere vezir A8 oyunu kaybetti. Burada konumun başına dönecek olursak basit matları görmemiz gerekiyor. Burada beyaz vezir E2 yaptığı anda bizim zaten vezir E4'ün mat tehdidi oluşturacağını görerekten B6 oynamamamız lazım. Belki öncelikle kale B8 sonra B6 oynamamız gerekiyordu. İşte bu şekilde basit matları da gözden kaçırmamamız lazım. Bunun için de yine basit mat temaları içeren taktikler çözebilirsiniz. Oyunları hızlı kaybetmemek için dikkat edeceğimiz üçüncü madde yanlış taş değişimi yapmamak. Şimdi taş değişimleri geniş bir konu. Daha önce bunlarla ilgili bir video çekmiştim ama en basit şekliyle taş değişimleri yaparken oyunu kaybedecek şekilde yapmamalıyız. Bize avantaj sağlayacak şekilde yapmalıyız. Bunu söylemek lazım. Şimdi burada sıra beyazlarda. Beyazın örneğin kale C3 ile gördüğünüz gibi kale takası istediğini düşünelim. Siyahın burada yapması gereken şey nedir? Şimdi burada basitçe şunu düşünmeniz lazım. Eğer ben siyahla beyazın kalesini alırsam beyaz piyonla kaleyi alacak ve gördüğünüz gibi beyazın piyon yapısı daha iyi bir hale geldi. Zincir haline geldi ve siyahın atak yapan kalesi beyazın pasif kalesiyle değiştirilmiş oldu. Burada bu nedenle siyahlarla oynayan oyuncunun yapacağı doğru hamle takas yapmak değil. Örneğin kaleyi bir geri çekebilir. Burada çünkü atak yapan taraf siyah piyona basıyor. Atağını devam ettiriyor. Ayrıca bir geri çekti. Şimdi D4'teki piyona da basıyor. Bir sonraki hamlede veziri B6'ya çekerek B2 piyonuna ve D4 piyonuna baskıyı artırabilir. İşte bu şekilde yanlış takasları yapmayarak takaslardan kaçınmamız lazım. Bununla ilgili hemen bir örnek daha göstermek istiyorum. Burada da şimdi sıra siyahlarda. Siyahın E5 oynadığını düşünelim. Ve beyazın takasa girmeyerek D5 ile ata bastığını ve siyahın ata 5'e gelerek takas istediğini düşünelim. Şimdi burada siz beyazlarla oynasanız ne yapardınız? Burada yine biraz önceki örnekteki gibi takas iyi değil beyaz için. Çünkü siyahın atı köşeye pasif bir noktaya gitti. Ayakları bağlı. C6'ya atlayamıyor. C4 karesini fil tutuyor. Burada beyazın yapacağı takas etmek değil, basitçe atı D2'ye kaçmaktır. Şimdi bu at tehdit altında. B4 hamlesinden sonra ata basabiliriz. At C6'ya gidemez, C4'e gidemez ve düşer. Bu korkuyla siyah B5 oynayarak ata B7 karesini açabilir. Yine beyazlar B4 oynayarak atı B7'ye püskürtebilir ve gördüğünüz gibi şimdi siyahın atı düşmemiş olsa bile atlayabileceği A5 ve C5 kareleri beyaz B4 piyon tarafından tutulu ve
D6 karesini zaten zıplayamıyor. Kendi piyonu var ve at burada sıkıştı ve pasif bir konumda kaldı. Bu nedenle dikkat etmemiz gereken üçüncü husus, taş değişimleri yaparken dikkatli olmak ve genellikle hallerin büyük çoğunluğunda takastan kaçınmak genellikle iyidir. Oyunları kaybetmemek için dikkat etmemiz gereken en önemli maddelerden biri olan dördüncü maddemiz ise plansız oynamamak. Arkadaşlar mümkün mertebe yani yanlış da olsa o konumu tam çözemiyorsanız bile bir plan dahilinde oynayın. Örneğin buradaki konum Jeremy Silman'ın Amateur's Mind, yani bir amatörün zihni adlı kitabından alınmış bir konum. Şimdi burada beyazın planı ne olabilir? Siz düşünün. Ben videoyu durdurabilirsiniz. Açıklayayım. Şimdi burada beyazın aslında iki tane plan olabilir. Birincisi, beyaz gördüğünüz gibi merkezde daha iyi. Merkez kontrolü daha iyi. Belki E4 oynayarak D5'teki baskısını artırabilir. Merkezdeki kontrolünü artırabilir. Asıl birçok oyuncunun görecek ki benim de görmüş olduğum plan, ikinci plan, gördüğünüz gibi siyahın D6 piyonu zayıf. Zayıf piyon şu demek, diğer piyonlar tarafından korunamayan piyon. Gördüğünüz gibi yarı açık bir hatta vezir basıyor. Belki kaleyi çekerek baskıyı D6'ya artırabiliriz. Ve haricinde B3 oynayarak fil A3 ile bu piyona baskıyı iyice artırabiliriz. Gördüğünüz gibi hemen bir plan oluşturduk. Plan oluştururken de dikkatinizi çekiyorum. Rakibin zayıf noktasını tespit ettik ve zayıf noktasına baskı yapacak şekilde bir plan yaptık. Eğer avantajlarınızı bir an önce kullanmaya çalışmazsanız o avantaj arkadaşlar uçup gider. Bu nedenle beyazın burada avantajı gelişim üstünlüğü, merkezin iyi kontrolü ve siyahın geri kalmış D6 piyonu. Buna yönelik bir plan yaptık. Sizin de oyunlarınızda doğru ya da yanlış, kesinlikle bu tarz bir plan olmalı ve bu plana göre oynamalısınız. Yes, he can't get his king across. There we have it. That's it. Yes. Now it's just simply a question of a queen. Whether or not he'll have enough time to mate. Stalemate. No, really? Oh my God. No. Unbelievable error by Garry Kasparov. That's incredible. He's shaking his head in disbelief. How could he do that? Bu maddenin başlangıcında size gösterdiğim oyun Kasparov'un bir büyük ustaya karşı oynamış olduğu oyun ve Kasparov'un büyük bir üzüntü yaşamasının nedeni tek hamlede matı kaçırıyor. İşte bu da size örnek olması açısından özellikle gösterdim. Arkadaşlar çok hızlı oynamayın. Dünya şampiyonu bile tek hamlede matı kaçırıyorsa biz neler kaçırırız. Bu nedenle şartlar ne olursa olsun mümkün mertebe soğukkanlı ve aşırı hızlı oynamamaya dikkat edin. Şimdi Kasparov matı şu şekilde kaçıyor. Bu videoda gösterdiğim oyunda. Son hamlede Kasparov burada vezir C5 oynuyor ve gördüğünüz gibi vezir C5 oynadığın zaman bu kareleri, şöyle göstereyim, bu kareleri vezir tutuyor ve fil de bu kareyi tuttuğu için siyah şahın gidebilecek herhangi bir karesi kalmadı ve oyun patak alıyor. Gördüğünüz gibi bir vezir ve fil önde ve Kasparov o kadar iyi bir oyuncu. Halbuki basitçe vezir B2 oynayıp şaha bu hattı kapatsa 2-3 hamle içerisinde basitçe mat yapabilirdi. Bu nedenle hızlı oynamanın ne kadar tehlikeli bir şey olduğunu görmüş oluyoruz. 5 madde bu şekilde arkadaşlar. Umut ediyorum faydası oldu. Bu maddelere dikkat ederseniz oyunlarınızın kesinlikle daha iyi olacağını düşünüyorum. Dedikten sonra da bugünkü videoyu bu şekilde bitireyim. Lütfen bu şekilde videoların devamı için ve beni desteklemek için abone değilseniz kanalıma abone olmayı, zaten aboneyseniz de videolarımı beğenerek beni desteklemeyi unutmayın diyorum. Sonraki videoda görüşmek dileğiyle.